Selamlar, hoş geldin. Öncelikle nasılsın bakalım, iyi misin? Yepyeni bir mobil oyunla beraberiz. Oyunumuzun ismi Motu Skeletor. Şimdi sevgili dostlar, kendisi kısaca sonsuz bir koşu oyunudur. Yani Subway Surfers neyse bu da aynı. Oyun içerisinde Türkçe dil desteği de var. Sevgili dostlar, haberiniz olsun. İstersen mağaza sistemini göstereyim. Mağaza sisteminde reklamları kapatma var. Yeniden karakteri canlandırma var. Ekstra şöyle bir şeyler var. Özellik alabiliyorsunuz buralardan da. Bunlar da parayla satılıyor. Çoğunu da toplayabiliyorsunuz bu şekilde oyunu oynadıkça da. Free olanlarını yani. Ekstra özellikler var. Bunlarla kombinasyon yapabiliyorsunuz. Bu şekilde paket açtığınızda çıkabiliyor içerisinden. Bunları da karakterinizle entegre ediyorsunuz sevgili dostlar. Belirli özelliklerin parçalarını da bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Onları da şöyle ana ekrandan gösterebiliyorsam göstereyim size. Neyse, Yılan Dağı'ndan bir başlayalım. Şöyle bakın. Önümde takılı kötü topuklu var mesela burada. Görebiliyor musun? Aşağıda yine takılı kombinasyonlar. Çift zıplama falan var bak aşağıda. Onlara bastığınız zaman oyun içerisinde çift zıplayabiliyorsunuz. İstersen bir de oynayalım. Türkçe dil desteği de var demiştik. Yani sonsuz koşu oyunları ne kadar hoşuna gider? Ya bilemiyorum. Şimdi ben bu tür oyunları oynuyorum kankim. Yani eğlenmek için oynuyorum. Hoşuma gidiyor bu tür oyunlar. Bak mesela bu şekilde güçlendirme seçebiliyorsun. Çift zıplama var, engelleri yok eder diyor. 2 kez dokun diyor. Havada zıpla. Bunu aldığın zaman 2 kere havada zıplayabiliyorsun. Bu özelliği kullanabiliyorsun artık sevgili dostlar. Diğerini alsaydınız 2 kere bastığınızda engelleri yok edecekti. Hangi engelleri? Önünüzde diken gibi engeller oluyor. Onları yok edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Onu da aldığınız zaman. Ya güzel buldum. Türkçe dil desteğiyle birlikte zaman geçirmek için oynanılabilir bu tür oyunlar. Yeni bir oyun. Açıklamalar kısmında da bütün her şeyini, bilgilerini bulabilirsiniz. Tasarım olarak da güzel. Bu arada uçuş modunda mıyım diye bir bakayım. Uçuş modundaymışım. Ben hoş buldum. Senin de tabii ki de fikirlerini almak isterim. Mesela şu dikenleri yok edebiliyorduk diğer güçlendirmeyi alsaydık. Ama biz çift zıplama aldık. Oyun bir yerden sonra yine Subway Surfers gibi hızlanacaktır. 2 kere zıplama sayesinde kurtulduk oradan, fark ettiysen. Birazdan hızlanır herhalde artık. Buradan yeni bir özellik alacağız ama engelleri yok eder alalım bence. Evet. Olmadı. 2 kere bastım ama orayı tam çözemedim. Engelin üzerine mi basmam gerekiyordu? Bir daha deneyelim bir. 1000 metre koş. Görevimiz tamamlandı. Başka karakterler var mıdır? İnanın bilmiyorum var mıdır. Yani şurada bir şeyler daha geldi. Şunları da toplayalım. Gold falan geldi. Başka neler var? Bir şey göremiyorum. Yanan bir şey de göremedim. Şunlar ne bro? Anladım. Alabiliyoruz. Onları da. Onlara siz bakarsınız artık. Ben bir şey diyemiyorum. Yılan Dağı dedik yine. Evet. Bir tur daha oynayalım bence ya. Kesmedi. Biraz daha oynayalım. Onun dışında biliyorsun ki beklediğimiz mobil oyunlar var. Yeni mobil oyunlar geldikçe de kanalımızda paylaşıyoruz. Oynuyoruz işte. Çift zıplama alalım yine. Yani çoğu oyun gelmedi. Baktığın zaman Final Fantasy 14 de gelmedi. Bir yıldır Çin'de oynanıyor abi. Yani herhangi bir beta açılmadı. Avrupa betası açılmadı. Çıkış tarihi verilmedi. Ona benzer bir sürü oyun aslında. Siz de bekliyorsunuz eminim ama bilmiyorum, gelmiyor yani çoğu. Nedenini de anlayamadım. Doğru dürüst bir tane MOBA yok. Ayrıca şöyle bir şey var. Yeni bir tane MOBA yapılıyor. Anime MOBA'sı. Bu Honkai'nin yapımcıları tarafından yapılıyor. Onların elinde bir sürü karakter olduğu için yine vurduk. Önemli değil. Onların yaptığı bir MOBA var. Projesi duyuruldu aslında. Ya tam görüntüleri falan yok ama onu bekliyorum ben de. O MOBA'nın iyi olabileceği yönünde tahminlerim var. Çünkü bayağı bir bütçe ayırmışlar. Onun yanında 3 tane daha yeni oyun getirecekler. Tabii ben onlarla ilgilenmiyorum ama getirecekleri mobil MOBA ile ilgileniyorum. Çünkü o adamların elinde bir sürü karakter var. Ve iyi bir şey çıkartabileceklerine inanıyorum. Honkai'nin yapımcıları bence bunu başarabilir. Bir bakalım, tabii yine de görmek lazım. Bir şey diyemiyorum şimdi. Belki de klasik bizim oynadığımız mobil MOBA gibi olursa hiç oynanmaz. Tabii ki de Tencent Games tarafından, Steam tarafından hamleler bekliyoruz ama bunlar gerçekleşmiyor. Çünkü Dota 2 mobili bekliyoruz mesela, gerçekleşmiyor. Steam tarafından herhangi bir hamle göremiyoruz. Yani aslında onların bütçeleri çok büyük, pazar bütçeleri. Oradan birazcık kendilerine bütçe ayırıp da bu tarafa yönelebilirler ama neden böyle bir şeyler yapmıyorlar anlayamıyorum. Onların da çalıştıkları bir tane proje var. Deadlock. Ya onu da tutabileceğini zaten inanmıyorum. Kimse kalkıp da şu gün 45 dakikadan 2 tane Steam'in içerisinde oyun oynayıp da yani 2 tane oyunu kaybedip 3. oyuna girmez. Üzgünüm yani. Bir de Steam'i biliyorsunuz yani. Bu konularda çok basit kalıyor. Full hile.
Yani adam 2 oyuna girecek 45-50 dakika, kafasına adam 4 bar can dizmiş. Zaten rayın üzerinde git gel yapıyorsun. Oyunun ana temel mantığı bu. Ray üzerinde git gel. Başka bir ana temeli yok. Yani tam rakip takımın üstünü yok edip kazanmaya çalışıyorsun. Minimum oyun süresi 40 dakika. En düşük o da. Yani basit rakipler gelirse oynadık çünkü. Artı oyun çok opsiyonlu. Elimizde silah var. Eğim alıyorsunuz. Alttan minyonlar gidip geliyor. Siz üstten raydan gidip gelebiliyorsunuz. Kart alıyorsunuz. Skill atıyorsunuz, artı ulti atıyorsunuz. Bu kadar opsiyonlu bir oyunun tutmasının imkanı yok. Ya mümkün değil artık günümüzde. Şöyle söyleyeyim, PC oyunları çok hileli olduğu için oynanmıyor zaten rekabetçi oyunlar ve şöyle bir şey var. 30 dakikanın üzerine çıkarttıysanız siz oynama süresinde zaten mümkün değil. O oyunu tutma imkanı yok. Ya Steam çünkü hileler konusunda hiçbir aksiyon almadığı için, yani hile programı entegre etmediği için kendi kullandığı Steam Launcher'ına falan, ya pek de oynatamıyor artık oyunlarını yani. Rusya gibi yerlerde oynanıyor. Türkiye gibi hileciler tarafından oynanıyor yani. Ona benzer yerlerde oynanıyor. Çok oynandığını düşünmüyorum artık ben CS'nin, PUBG'nin falan, Dota'nın. Hepsi hile dolu zaten yani. Adam ikinci bilgisayarda Java'nın içerisine entegre etmiş hilesini. Yakalanmıyor zaten. Bunu yakalayabilmenin imkanı yok. Adam 5 yıldır oynuyor. Yakalansa 5 yılda yakalanırdı yani. Üzgünüm. Bu turu da oynuyoruz, bitiriyoruz kankim. Artık gidebildiğimiz yere kadar. Yani o yüzden biz onlardan mobil hamleler bekliyoruz ama bilmiyorum onlar bütçelerini nereye ayırmayı düşünüyorlar. O konuyla ilgili bir fikrim yok. Ya işte beni burada durdurdu. Bak beni burada durdurdu, aşağı düştüm ama bu olmaz ki. Sen beni niye durduruyorsun ya onları alırken? Ha bu onun yüzünden oldu ama. Tamam, son bir tur daha oynayalım. Son bir tur daha oynayalım. Ondan sonrasına bakalım, gel. Burada takabileceğimiz bir şeyler var mıydı? Profilimize bakalım. Profilimizde ne var? Diğerlerini alamadık, anladım. Başka da bir şey yok herhalde şu an buradan takabileceğimiz, değil mi? Var mı? Varmış. Şöyle bak, aldıklarınızı takabiliyorsunuz. Şunu takabiliriz. Buralardan bir şey takabiliyor muyuz? Takalım. Güçlendirmeleri bu şekilde takabiliyorsunuz bro. Oyun içerisinde işe yarıyor. Devam, son turumuzu oynayalım, bitirelim. Yani oralardan da bir hamle gelmeyince zaten bir bilgisayar oyunlarını ben oynamam kanka. Alayı hile dolu. En kötü script yapıyor. İkinci bilgisayar üzerinden adam bağlamış. Aimbot. Yani trigger, ne ararsan adamda var. Gir bak Steam'den oyna. Ya CS gir aynı, PUBG gir aynı. Adam yani belli etmiyor ama ikinci bilgisayarında var. Ya hile olduğu belli. İyi falan oynamıyor yani. Çünkü adam pozisyon almayı bilmiyor kanka. Pozisyon almayı bilmeyen bir adamın nasıl iyi oyuncu olduğunu söyleyebilirsin sen bana. Rastgele ateş ediyor adam yani. Ve solo girse bir rank kasamayacak. Yanına da almış 2-3 kişi. Ya oyunu bilmiyor ki adam. Ya bakıyorsun adama, solo girse herhangi bir oyunda hiçbir başarısı yok. O yüzden mobil oyunlar çok daha iyi kanka. Çoğu büyük mobil oyunlara bakın. Bilgisayar versiyonlarına bakın mesela, oynanmazken yine düştük, yeterli. Artık mobile gelen PC versiyonlarındaki oyunlar daha çok oynanıyor. Abi öyle, tamam mobilde de çok hile var. Hadi son bir tur daha oynayalım. Tamam mobilde de çok hile oluyor ama en azından mesela bir MOBA oyununda hileciyi yenebiliyorsun abi, kusura bakma şimdi, ama PC oyununda yenemiyorsun yani CS'deki hileciyi mesela. Git diyor adam Faceit oyna diyor. O zaman oyun içerisinde niye rank sistemi var? Niye lan, ben rank kasmak istiyorum baba, bana ne Faceit'ten falan. Oraya hile koruma programı entegre etsin o zaman. Faceit nasıl entegre ediyorsa o da edebilir. Niye oynayayım abi ben Faceit yani? Ne mecburiyetim var? O yüzden PC oyunları benden uzak olsun abi. Aman ama zaten hiç siktiri boktan 20 dolar etmeyecek hikayeli oyuna bile, Türkçe dil desteği olmayan hikayeli oyuna ben asla 40 dolar vermem. Zaten kendini bilen hiçbir adam, oyun oynamayı bilen bir adam ya hikayeli oyuna 40 dolar para vermez, üzgünüm yani. Ya siz gerçekten çok safsınız ya da bilmiyorum abi, sizde başka bir şey var. Ya 50 milyon tane mobil oyun bulurum bedava. Ve bütün bilgisayardaki çıkmış büyük oyunların hepsi de, ya bak Final Fantasy 14 mobil bile gelecek. Nasıl gelecek? Free to play. Yani içerisinde Türkçe dil desteğinin olma ihtimali bile var. Evet, çünkü içerisinde Tencent Games var abi yani. Niye olmasın? Her türlü olabilir. İhtimali var ama. Çünkü niye Tencent Games var? O yüzden mobil oyun oynamak varken gidip PC oyunlarını oynamam ben abi. Yine düştük. Abi 2 kere basıyorum zıplamıyor, ben ne yapayım? Yeterli bence, 11 dakika olmuş zaten. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşürüz. Kendine çok iyi bak abi. Hoşça kal.
I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Hush.